Ukrayna cephesinde Rusya'nın 3000 civarı tankı imha edildi. Yani neredeyse aktif olan bütün tanklarını kaybettiler. Suriye ordusunun iç savaş öncesinde 5000 civarı tankı vardı. Dünyanın en büyük tank filolarından birine sahiplerdi. İç savaşta neredeyse tamamı eridi. Ermenistan Karabağ'da Azerbaycan'ın karşısına ne kadar tank çıkardıysa hepsi imha edildi. Türkiye Suriye'de 8 günde 151 Suriye tankını vurdu. O zaman şöyle bir sonuç çıkarabilir miyiz? Tankların devri kapandı. Bunu düşünmemiz normal mi? Eğer normalse Türkiye Altay tankını neden yapıyor? Yani milyarlarca dolarlık bu proje neden hala devam ettiriliyor? Bugün hızlıca tankların devrinin geçip geçmediğini konuşuyoruz ama başlamadan kısa bir hatırlatma yapalım. Videolarımızdan haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı ve bu videonun daha fazla insana ulaşması için videoyu beğenmeyi unutmayın. Öncelikle Altay tankımızı bir konuşalım. Yani nasıl bugünlere geldi? Özellikleri neler? Nasıl bir platform ortaya çıktı bilelim. Sonra gerekli olup olmadığını konuşuruz. Yani bu çağa hitap ediyor mu etmiyor mu bunu da net şekilde görmüş oluruz. Türkiye aslında bundan çok önce kendi tankını üreten bir ülke haline gelebilirdi. Çünkü zannedilenin aksine Türkiye'nin ilk milli tankının üretilmesi 2000'lerden sonra olmadı. 1940'lı yıllarda Kırıkkale Çelik Fabrikası'nda ilk tank üretim girişimi yaşandı. Tabii ki o zamanlar imkanlar çok kısıtlıydı. Daha ayağa kalkmaya çalışan bir devlet vardı. Ama buna rağmen bir adet prototip tank üretildi. Eğer ki o günlerden sonra o projeye sahip çıkılsaydı şu anda dünyanın en önemli tank üreticilerinden biriydik muhtemelen. Ama tabii ki sahip çıkılmadı. Neden? Çünkü bedava verilirken yapmaya ne gerek vardı? Burada kocaman bir ünlem işareti ekleyelim. O dönemler 2. Dünya Savaşı sonrası yeni dünya düzeni şekilleniyordu ve Türkiye'ye dediler ki siz yapmayın biz size bedavaya verelim. O dönemin Türkiye'si de dedi ki ne kadar mantıklı bir teklif. O zaman milli tank çalışmalarını durduralım. Halbuki alabildiğin hibeyi al ama sessiz sedasız da olsa milli çalışmaları devam ettir. Ama o dönemler işler böyle yürümüyordu. Bu yüzden de 1950'lerden itibaren Türk zırhlı birliklerinin omurgasını Amerikan M47 ve M48 Patton tankları oluşturdu. Her şey iyi gidiyor zannediliyordu. Çünkü hiçbir şey üretmiyorsun. Ama tankın var. Kuruş para harcamıyorsun. Cennet gibi. Parmağını şıklatıyorsun geliyor. Ama dediğim gibi cennet gibi kısmı önemli. Çünkü bu sadece cennette olur. Bunun nasıl bir tehlike olduğu 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nda iyice anlaşıldı. Biz Kıbrıs Barış Harekatı deyince ve ambargo deyince genelde savaş uçaklarında yaşadığımız sıkıntıları göz önünde bulunduruyoruz. Onları hatırlıyoruz. Ama ABD'nin uyguladığı ambargo topyekün bir ambargoydu. Ve Türkiye o dönem mevcut tanklarının bakımlarını da yapamadı. Yedek parça sıkıntısı vardı. Bu da Türk zırhlı birliklerinin operasyonel kabiliyetini günden güne zayıflattı. 1980'li yıllarda tankların modernizasyonu konusunda bazı girişimler oldu. Alman teknolojisinin de yardımıyla M48 tankları 2 defa modernize edildi. Bu süreç Türkiye'ye tank sistemleri konusunda bir tecrübe kazandırdı. Tabi sonra bu ambargo süreçleri bitti. 1991 yılında Körfez Harekatı sonrasında yine aynı süreç yaşandı ve hibe yoluyla M60A1 ve M60A3 tankları envantere girdi. Ama ne olursa olsun Türkiye'nin tank envanteri yaşlanıyordu ve artık nesil farkı açılmaya başlamıştı. Adam sana tank hibe ediyorsa elbette en modern tanklarını hibe etmiyordu. Bu hibe programları modernizasyon olmadan çoğu zaman çok bir anlam ifade etmiyordu. O yüzden Türkiye yeni bir tank üretmek zorunda olduğunun iyice farkına vardı ve 2000 yılında yabancı bir tankın Türkiye'de üretilmesine yönelik bir ihale süreci başlatıldı. Yani yabancı bir tank Türkiye'de üretilecek ve bu konuda tecrübe kazanılacaktı. Sonra oradan milli ana muharebe tankına geçiş yapılacaktı. Aslında mantıklı bir süreçti bu ama ihaleye aday olan tanklar 2 yıl boyunca test edildi. Beğenilmedi ve 2004 yılında birçok stratejik kararın alındığı o Savunma Sanayi İcra Komitesi toplantısında tank ihalesinin de iptaline karar verildi. O zaman Savunma Sanayi Başkanlığı dedi ki ben kendi tankımı tasarlarım, üretirim. Türk savunma sanayi bu konuda olgunluğa erişti ve 2004'ten itibaren süreç tamamen millileşti. 2007'de Otokar projenin ana yüklenicisi olarak belirlendi ve Altay projesi resmen başlamış oldu. Devlet Otokar'a proje tasarımı ve prototip üretimi için 500 milyon dolarlık bir teşvikle destek verdi. Projeye Kurtuluş Savaşı'nda 5. Süvari Kolordusunu komuta eden Fahrettin Altay'ın ismi verildi ve sıfırdan bir tank tasarlamanın risklerini azaltmak için Güney Koreli Hyundai Rotem firmasıyla teknik destek anlaşması
Anlaşması imzalandı. Eylül 2010'da kavramsal tasarım fazı tamamlandı. Yaklaşık 30 ay süren detaylı tasarım fazının ardından 2012'nin sonunda ilk prototipler kamuoyuna tanıtıldı ve tankın kabiliyetleri canlı olarak sergilendi. Sarıkamış'ın eksi 32 derecelik dondurucu soğuğundan artı 55 derecelik hiçbir zaman görmeyeceği bir sıcaklığa kadar her tür koşulda tankın testleri yapıldı. 2017 yılının başlarında prototip testleri başarıyla tamamlandı ve projenin tasarım fazı sona erdi. Bu sona erince tabii ki artık seri üretim ihalesine geçildi ve 250 adetlik ilk parti seri üretim için ihalede 3 firma yarıştı. Otokar, FNSS ve BMC. BMC prototipi üreten Otokar'dan yaklaşık %50 daha düşük bir teklif verdi ve ihaleyi aldı. Nihayet seri üretim sözleşmesi 2018 yılında imzalandı. Sonra süreç birazdan bahsedeceğimiz motor sorunundan dolayı uzadı ve seri üretimin ilk meyvesinin ortaya çıkması yaklaşık 7 yıl sürdü. 2025 yılında ilk seri üretim tankları TSK'ya teslim edildi ve Altay resmen envantere girmiş oldu. Bu yılın sonuna kadar yaklaşık 10 tank daha envantere girecek. 2027 yılında 41 adet tank teslimatı yapılacak. 2028 ve sonrasında 250 tank tamamlanacak ve bu süreç önemli. Çünkü burada yerli motor devreye girecek. Bu motor konusunda elbette birazdan detaylı şekilde konuşacağız. Ama önce şöyle bir genel olarak özelliklerinden bahsedelim bu tankın. Altay şu an dünyadaki en modern tanklardan biri. 3 artı nesil olarak kategorize ediliyor ve dijitalleşmiş tank mimarisine sahip. Ana silahı MKE tarafından üretilen 120 mm çapında ve 55 kalibre uzunluğunda yivsiz setsiz top. Bu silah rakiplerinden bir özelliğiyle ciddi şekilde ayrılıyor. Namlu boyu çok uzun. Bu da mühimmata daha yüksek bir namlu çıkış hızı sağlıyor. Bu da tabii ki daha yüksek bir delme gücü anlamına geliyor. Atış kontrol sistemi olarak Volkan 2 sistemi kullanılıyor. Bu da tankın hareket halindeyken bile hareketli hedefleri yüksek isabetle vurmasını sağlıyor. Sistem komutan bir hedefi tespit edip nişancıya aktarırken aynı anda başka bir hedefi aramaya devam edebiliyor. Modern birçok tankta bile bu yetenek yok şu anda. Altay'ın mühimmat çeşitliliği de çok fazla. Kinetik enerjili zırh delici mühimmatlar, yüksek patlayıcılı tank savar mühimmatları, çok maksatlı mühimmatlar ve namludan atılabilen lazer güdümlü füzeleri ateşleyebiliyor. Ve bu lazer güdümlü füzeler tankın etkili menzilini 8 kilometreye kadar çıkarıyor. Yani düşman tankları Altay'ı menzilinde göremeden Altay onları imha edebiliyor. Tankın kulesi üzerinde personelin dışarı hiç çıkmadan içeriden kontrol edebildiği uzaktan komutalı silah sistemi var. Bu sisteme 12,7 ya da 7,62 makinalı tüfek takılabiliyor. Tabi tank dediğiniz zaman en önemli şey hayatta kalma kabiliyeti ve içindeki personeli koruması. Bunun için modern tanklar artık çok fazla önlem barındırıyorlar. Altay'ın Roketsan tarafından geliştirilen bir kompozit zırh sistemi var. İçeriğinde bor karbür gibi yüksek dayanımlı seramik malzemeler barındırıyor. Klasik çelik zırhlara göre çok daha hafif ama modern tank savar mermilerine karşı çok daha yüksek direnç gösteriyor bu. Bir de modüler bir yapısı var. Yani hasar gören zırh bloğu sahada kolayca değiştirilebiliyor. Bunun yanında Akkor aktif koruma sistemi var. Bu sistem Altay'ı dünyanın en gelişmiş tankları arasına sokan sistemlerden biri. Aselsan tarafından geliştirildi. Tanka yaklaşan tank savar füzelerini ve roketleri mikrodalga radarla tespit ediyor ve bu tehditleri tanka çarpmadan önce havada imha ediyor. Yani bu bir çeşit hava savunma sistemi. Özellikle güdümlü tank savar füzelerinin yoğun olduğu çatışmalarda tankın hayatta kalma kabiliyetini ciddi düzeyde arttırıyor. Saldırılara karşı başarı oranının %70 ile %90 arası olduğu tahmin ediliyor. Bunların yanında Altay 360 derece yakın mesafe gözetleme sistemi ve lazer uyarı sistemlerine sahip. Yani tanka doğru bir füze geldiğinde mürettebat hızlı şekilde uyarılıyor ve tank koruma sistemlerini otonom şekilde devreye sokarken mürettebat tanka sert manevralar yaptırıyor. Bu da kurtulma şansını arttırıyor. Bir diğer önemli olay da şu, mürettebatın bulunduğu bölümle mühimmat deposu arasında zırhlı kapaklar yerleştirildi. Gövde içinde tecrit edilmiş mühimmat rafları var. Yani tank isabet alsa bile tankın kendi mühimmatı kolay kolay patlamıyor. Bu çok önemli. Zaten birazdan bu konuya detaylı olarak değineceğiz. Altay'ın azami hızı saatte 65 kilometre. 65 tonluk bir devi arazide bu hıza ulaştırmak elbette kolay iş değil. Altay'ın mükemmel bir süspansiyon sistemi var. Bu sistem tankın palet gerginliğini araziye göre otomatik olarak ayarlıyor. Tank %60 dik eğimi tırmanıyor. %30 yan eğimi geçiyor. 4 metre derinliğindeki sulardan şnorkelle geçebiliyor. Yani özellikleriyle Altay gerçekten mükemmel bir tank. Tek bir handikapı var, o da güç grubu kısmı. Altay projesinin en çok tartışılan ve projenin takviminin gecikmesinin en önemli sebebi güç grubu. Yani motor ve transmisyon. İlk prototiplerde Alman menşeli motor ve transmisyon tercih edilmişti.
Ama Türkiye sınır ötesi harekatları yapınca ve Karabağ'da Azerbaycan'a destek verince Almanya bir örtülü ambargo uygulamaya başladı. Bu da seri üretimde bu motorların kullanılmasını engelledi ve süreci geciktirdi. Türkiye buna iki çözüm buldu. Birincisi, seri üretimin durmaması için Güney Kore'nin K2 tankında kullandığı motor ve şanzıman paketi için anlaşma sağlandı. Zaten ilk teslim edilen tanklarda bu motor kullanılıyor. Hatta ilk 85 tank bu motorla üretilecek. İkincisi de milli motor Batu. Türkiye milli motor üretmeden bağımsız olamayacağını iyice anlamış durumda ve esas hedefi 1500 beygirlik tamamen Türk tasarımı bir motorun üretilmesi. Bu motoru BMC Power geliştiriyor. Projede ciddi şekilde ilerledi. Bu yılın başında Ocak ayında fabrika kabul testleri tamamlandı. Normalde 2028'den itibaren üretilen tanklarda bu motor kullanılacaktı. Yani planlama bu şekildeydi. Ama projenin ilerleyişine bakarsak muhtemelen daha da öne alınacak. Yani Altay tankı gerçekten mükemmel bir proje ve şunu unutmayın, 2025 yılında teslim edilen ilk seri üretim tankına Altay değil, Yeni Altay adı verildi. Bu da sembolik bir şey değil. Gerçekten tank 10 yıl önceki prototiplerinden çok daha ileri bir seviyede. Hatta yepyeni bambaşka bir tank ortaya çıktı. Parçaları yerleştirildi ama değişiklik bununla sınırlı değil. Aynı zamanda Karabağ Savaşı'nda, Suriye'de, Ukrayna'da sahada görülen değişimler tankın üzerine yansıtıldı. Antitank güdümlü mühimmat tehditleri ve FPV dronlara karşı ciddi bir koruma kalkanı oluşturuldu. Ve dediğim gibi bu süreçte tankın içinde kullanılan periskoplardan kule çember dişisine kadar ya da yakıt sistemlerine kadar yüzlerce alt sistem BMC ve alt yüklenicileri tarafından yerlileştirildi. Yani Türkiye artık bir ana muharebe tankına sahip ve dünyanın en modernlerinden birine. Şu an mesele sadece bunun sayısının arttırılması, yani seri üretimin hızlandırılması. Modern bir ana muharebe tankı kara ordusunun en büyük, en güçlü yumruğudur. İşte Türkiye artık bu yumruğu kimsenin gözünün içine bakmadan istediği yere vurabilecek. Sadece bu yönüyle bile proje çok önemliyken bir de bunun yanında ekonomik katkısı var. Hem Türkiye'nin tank satın almak için harcayacağı milyarlarca dolar Türkiye'de kalacak, hem devasa bir yerli tedarik zincirini besleyecek, hem de ciddi bir ihracat kapısı açılacak. Daha şimdiden Katar 100 adetlik ilk siparişi verdi. Ve bir de şöyle bir yönü var ki tank projesi bir mühendislik birikimi oluşturur. Çünkü bir tank yapmak dünyanın en zor mühendislik problemlerinden biridir. Binlerce hareketli parça ekstrem sıcaklıklarda, yoğun toz ve çamurun altında düşman ateşi yerken hassas bir şekilde çalışmak zorunda. Böylesine bir projeyi başarıyla tasarlayan Türk mühendisleri inanılmaz bir tecrübe kazandılar ve artık o mühendisler için farklı kara araçları ya da obüs sistemleri üretmek tahmininizden çok daha kolay. Son olarak da Altay birkaç farklı varyantla üretilecek. T1 versiyonu zaten ilk seri üretim varyantı. T2 normalde 2028'den itibaren üretilecekti. Yani yerli Batu motorunun standart hale geleceği versiyon. Tabi burada zırh koruması ve sensör kapasitesi daha da artacak ama motor düşünülenden çok daha hızlı gidiyor. O yüzden bu süreç biraz daha öne alınabilir. T3 versiyonu geleceğin tankı olarak tasarlanıyor. Mürettebatın tamamı gövdenin içinde. Özel bir koruma kapsülünde oturacak. Kule ise tamamen insansız ve otomatik doldurucuya sahip olacak. Bu tankın silüetini düşürürken personelin hayatta kalma şansını zirveye çıkaracak. Bir de Altay AHT versiyonu konuşuluyor. Yani asimetrik harp tankı versiyonu. Bu versiyonda şehir savaşları için özel zırh paketleri, dozer bıçağı ve 360 derece gözetleme sistemleri olacak. Yani kısaca özetlemek gerekirse Türkiye Altay tankı ile birlikte dünyanın en gelişmiş, en modern, en kabiliyetli ana muharebe tanklarından birine sahip oldu. Gerçekten şu an Altay tankının dünyada kafa kafaya yarışamayacağı tek bir tank bile yok. Tabii çok büyük bir emek var burada ama burada bir ama ekleyelim. Son yıllarda tankların artık devrinin geçtiği konuşuluyor. Gerçekten öyle mi? Yani Türkiye bu devasa projeyi boşu boşuna mı yapıyor? Şimdi detaylıca bu soruyu cevaplayalım ve öncelikle şuna odaklanalım. Neden böyle bir düşünce hakim? Yani ana muharebe tanklarını neler tehdit ediyor? 20. yüzyılın başlarından itibaren tanklar savaş alanlarının mutlak hakimleri olarak kabul ediliyorlardı. Ama şimdi yani 21. yüzyılın başından itibaren teknolojik bir kuşatma altına girdiler. Normalde zırhlı platformların hepsinin bir kendini koruma kabiliyeti var ama artık bunlar otonom mühimmatlar, güdümlü füzeler, hatta düşük maliyetli drone sistemleri tarafından yavaş yavaş sarsılmaya başladı. Antitank sistemleri aslında dünyanın yeni tanıdığı sistemler değil. Daha doğrusu şöyle diyelim. Tanklara karşı muharebe için eskiden de sadece tanklar kullanılmıyordu. Mesela 1. Dünya Savaşı sırasında tankların zırhlı
zırhını delmek için ağır tüfekler kullanılıyordu. Yani bildiğiniz antitank tüfekleriydi bunlar. Ama sonra yavaş yavaş yerlerini roket atarlara bıraktılar. Bugün artık Manpads denilen piyade tarafından taşınabilir sistemlere, tank savar füzelere kadar geldi iş. Belki bundan da önemlisi artık FPV dronlar var. Bunlar bile tankları tehdit edebiliyor ve bu mühimmatlar artık tankların zayıf noktalarını hedef alıyorlar. Yani taret tavanı, motor ızgarası ya da paletler gibi kısımları hedef alıyorlar. O kadar hassaslaştılar şu anda. Aslında tanklara karşı muharebe dendiği zaman mayınlar gibi farklı sistemler de var ama özellikle bu çağda odaklanmamız gereken iki mühimmat veya sistem türü var. Birincisi ATGM'ler yani güdümlü antitank mühimmatları. Bunlar birinci ve ikinci nesilde operatörün manuel olarak yönlendirmesiyle hedefi buluyorlardı. Yani hedefi vurana kadar operatör bir kablo veya radyo sinyaliyle bu mühimmatları hedefe yönlendiriyordu. Üçüncü nesilde at-unut sistemler geldi. Fırlatılmadan önce füze hedefe kilitleniyordu. Bu sayede operatör fırlattıktan sonra hemen mevzi değiştirebiliyordu. Dördüncü ve beşinci nesilde ise yani yeni nesil füzelerde bir görüntü aktarımı söz konusu. Bir veri yoluyla fırlatıcıya bu füzeler gerçek zamanlı olarak görüntü aktarıyor. Bu sayede operatör uçuş sırasında hedefi değiştirebiliyor ya da görüş hattı ötesindeki bir hedefi vurabiliyor. Bunlar genellikle tankların kabusu olmuş durumda ama galiba artık esas tehdit ve esas kabus bunlar olmayacaklar. Çünkü sahadaki ikinci önemli tehdit FPV dronlar. Özellikle Ukrayna'daki çatışmalarda bu dronların antitank harbinde gerçekten stratejik bir silah haline geldiğini gördük. Geleneksel antitank füzelerinin birim maliyeti yine nereden bakarsanız 80 bin dolarla 200 bin dolar arasında fiyatlanıyor, değişiyor. Basit bir FPV drone 1000 dolar civarı bir maliyete sahip. Haliyle bu dronlar etkili oldukları her alanda olduğu gibi antitank harplerinde de kullanılıyorlar. Düşünün 2025 yılına kadar Rusya-Ukrayna sahasında sayıları binlerle anlatılabilecek büyüklükte zırhlı kayıpları yaşandı. Zırhlı araçlar yok oldu. İki tarafta belki 10 bini buldu sayı ve bu kayıpların %60'ı FPV drone saldırılarında oldu. Mesela bir adet T-90 ana muharebe tankının maliyeti 4 milyon dolara yakın. Yani 3000'den fazla FPV drone'un maliyetiyle aynı ve bunların sadece bir tanesi o tankı imha edebiliyor. Daha da önemlisi olabilecek en hassas saldırıyı bununla yapabiliyorsunuz. Yani tankın en savunmasız noktalarını milimetrik hassasiyetle vurabiliyorsunuz bunlarla. Fiber optik kablolu da kullanılabildikleri için elektronik harp sistemlerine karşı çok başarılı oluyorlar ve maliyetleri düşük olduğu için sürü saldırıları yapabiliyorsunuz. İşte bunlara karşı tanklar artık ciddi anlamda zorlanmaya başladı. Dediğim gibi tankların her zaman kendini savunmak için önlemleri vardı. Hatta şu an katmanlı bir savunma tasarımı yapılıyor. Aynı tankta kompozit zırhın yanında bir de reaktif zırh bulunuyor. Bunun yanında elektronik harp uygulayan yumuşak imha sistemleri ya da sert imha uygulayan aktif koruma sistemleri bulunabiliyor. Mesela aktif koruma sistemlerinde Türkiye Akkor ve Pulat sistemleriyle adından söz ettirmeyi başardı. Yani bu tarz sistemlerle tanklar çok boyutlu olarak korunuyor. Bu doğru ama yine de işleri kolay değil. Zaten sahadaki durumda bize genel olarak bunu gösteriyor. Hatta bu kısımda sahayı biraz analiz edelim. Yani sahayı konuşalım ki insanların neden artık tankların dönemi geçti dediğini daha net şekilde anlatmış olalım. Son zamanlarda tankların tartışmalı hale gelmesini sağlayan şey yaşanan savaşlar oldu. Mesela Ukrayna cephesi. İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana dünyanın şahit olduğu en yoğun zırhlı araç kayıpları bu cephede yaşandı. Rusya savaşın başlangıcında Ukrayna'nın farklı bölgelerinde tanklarını gövde gösterisi yaparak uzun konvoylar halinde ilerletti. Ama bu tanklar topçu desteğinden ve piyade korumasından mahrum kaldılar ve Ukrayna'nın pusu taktiklerine ve bu taktiklerde kullanılan tank savar güdümlü füzelere karşı savunmasız kaldılar. Üstlerinde bir hava savunma şemsiyesi kurulamadı ve Rusya çok ciddi kayıplar verdi. Hatta başlangıçtaki aktif tank envanterinin neredeyse tamamını kaybettiği söyleniyor. Yani yaklaşık 3000 tank Ukrayna topraklarına gömüldü. Tabii ki aynı şekilde Ukrayna tarafı da ciddi kayıplar verdi. Yerli tanklarının neredeyse tamamını Ruslar imha ettiler. Batıdan bunların yerine gelen tanklarla bu boşluklar doldurulmaya çalışıldı. Ama genel olarak çok ciddi bir başarı yakalayamadılar. Sadece şu yönden bir başarı yakaladıkları söylenebilir. Batı menşeli tanklar içindeki personeli koruma konusunda Rus tanklarından çok daha iyi durumdalar. Rusya'nın sahadaki tankları bir handikapa sahipti. Otomatik mühimmat doldurucu sistemleri mühimmatı kule altında bir halka şeklinde tutuyordu. Bu da gövdeye isabet eden bir antitank mühimmatıyla patlıyordu. Zaten tankların içerideki personeli koruyamamasının en büyük sebeplerinden biri kendi stoklarındaki mühimmatın saldırıda infilak etmesi oluyor. Rus tankları bu konuda çok sıkıntılı olduğu için genellikle içindeki mürettebatı koruyamadı. Leopard 2 ve Abrams gibi Ukrayna'ya verilen Batı menşeli tanklarda mühimmat kule arkasında izole edilmiş bölgelerde tutulduğu için Ruslar tankı imha etse bile mürettebatın çoğunlukla sağ çıktığını gördük. Ama tabii ki bu yine tankın kolay bir şekilde saf dışı bırakılabildiği gerçeğini değiştirmiyor. Rusya bunu
engelleyebilmek için kendi tanklarının üzerine kafesler koydu. Aslında ilk etapta bu kafesler Batı'da alay konusu olmuştu. Ama FPV dronlara karşı işe yaradıkları görününce Batı'da da bu tarz çalışmalar yapılmaya başlandı. Ukrayna Savaşı'ndan önce Azerbaycan da bu soruyu sordurmuştu. Karabağ Harekatı'nda tankların devri kapandı mı sorusu çok yüksek sesle sorulmaya başlanmıştı. Çünkü Azerbaycan modern İHA ve SİHA sistemlerini kullanıp Ermenistan'ın zırhlı birliklerini felç etti. Ermenistan Sovyet döneminden kalma T-72 tanklarını kullanıyordu. Ama bu tankları savunma hatlarında kazılmış mevzilerde konumlandırmışlardı. Bayraktar TB2'ler zaten tepeden vurduğu için bu mevzilerde olmaları elbette bir şey ifade etmedi. Ve Azerbaycan Ermeni tanklarını ve hava savunma sistemlerini birer birer imha etti. Kayıpların yüzlerce olduğu söyleniyor. Yine aynı şekilde Suriye'de de bu soruyu defalarca sorduk. Çünkü Suriye İç Savaşı'nda tanklar birer birer harcandılar. Suriye ordusu savaşın başında dünyanın en büyük tank filolarından birine sahipti. Yaklaşık 5000 tankları vardı ama iç savaş sürecinde bu envanterin ciddi bir kısmı eridi. Muhalifler şehirlere tankları sokmadılar. ATGM saldırılarıyla çok ciddi kayıplar verdirdiler. Rusya buna karşılık sahaya T-90 tanklarını sürdü. Bu da ciddi bir teknolojik sıçrama oluşturdu. Çünkü bu tankların üzerinde kızılötesi karıştırıcı sistemler vardı ve muhaliflerin kullandığı TOW füzelerini saptırmada başlangıçta çok başarılı oldular. Ama sonra muhalifler bir şeyi çözdü. Füzeyi manuel olarak tankın kulesinden biraz uzağa, farklı bir hedefe gidiyormuş gibi yönlendiriyorlardı. Yani füze tanka gidiyormuş gibi görünmüyordu. Başka bir yere gidiyormuş gibi görünüyordu. Son anda tanka doğru çevirip tankı vuruyorlardı. Yani Rusya'nın aldığı en ciddi önlemi de hızlı bir şekilde aşmayı başardılar. Yine Suriye'den örnek verirsek biliyorsunuz Türkiye Bahar Kalkanı Harekatı'nda yaklaşık 8 günde 150'den fazla tankı imha etti. Libya deseniz orada da mesele çok farklı değil. Sadece Trablus kuşatmasını kırarken Bayraktar TB2 ve Türkiye'nin yetiştirdiği Libyalılar 100'e yakın Hafter tankını imha etti. Savaşın genelinde bunun daha da fazlası var. Yani kısacası 21. yüzyılın ilk çeyreğinde yaşanan bütün savaşlar bize şunu gösterdi. Tankların sahadaki ağırlığı artık eskisi gibi değil. Bu tanklar ciddi bir teknolojik kuşatma altındalar. Bu videoda Türkiye'nin tank projesini konuştuk. Altay tankının koruma sistemleri dahil bütün özelliklerinden bahsettik. Son yaşanan savaşlarda tankların nasıl kolaylıkla imha edilebildiğini de gördük. Ve şimdi son kez ve tüm bu birikimin üzerine cevabı inşa etmek için aynı soruyu tekrar soralım. Türkiye Altay tankını boşuna mı üretiyor? Öncelikle şunu unutmayın. Eğer ki boşuna olsaydı ne devlet yani siyasiler böyle bir projeye girişirlerdi ne de kara kuvvetleri yeni ve modern bir tank talep ederdi. Çünkü gerçekten çok büyük maliyetleri olan ve çok zaman alan projeler bunlar. Bir ana muharebe tankı projesi bazen 10 milyar dolardan fazla para anlamına geliyor. Laf olsun diye girişilebilecek bir süreç değil bu. Yani proje devam ediyorsa bunun anlamı tankların devrinin bitmemiş olması. Tabii ki bu sorunun cevabı değil. Sadece önemli bir gösterge. Sorunun cevabına yeni geçiyoruz. Çok iyi bildiğimiz, tartışmaya kapalı bir şey var artık önümüzde. Tanklar eskisi kadar rahat kullanılamayacaklar. Bu bir gerçek. Ama burada ince bir detay var. Rusya-Ukrayna savaşı, Suriye cephesi, Libya cephesi, Karabağ Harekatı, nereye bakarsanız bakın tanklarla ilgili bir gerçekle karşılaşacaksınız. Buralarda yapılan savaşlarda büyük tank kayıpları yaşayan tarafların tek bir ortak özelliği vardı. Sahada ve havada hakimiyet kuramamış olmaları. Rusya bile Ukrayna'da hava hakimiyeti kuramadı ve bu yüzden gerçekten ciddi tank kayıpları yaşadılar. Ve bu bize şunu anlatıyor. Altay tankı projesi boşuna yapılan bir çalışma değil. Sadece günümüz şartlarında kullanım senaryosunda bir ön koşul var. Bu tankları süreceğiniz düşman coğrafyasında hava hakimiyeti kurmak zorundasınız. Siz Altay tankını gönderdiğinizde o bölgede insansız hava araçlarınız görev yapıyorsa ve havadan gelebilecek tehditleri en azından tespit edebiliyorlarsa sıkıntı yok. Savaş uçaklarınız o bölgeye hakim olmuşsa yine sıkıntı yok. Drone tehditlerine karşı Korkut gibi hava savunma sistemlerinizi tankların yanına gönderdiyseniz tanklar için yine bir sıkıntı yok. Düşman coğrafyasında ATGM tehditleri hep olacak. Bunun kaçarı yok. Ama o kadarlık bir riski de elbette alacaksınız. Yani savunma sanayi konusunda şöyle bir gerçek var. Askeri teknolojiler bir bütündür. Tek başlarına çoğu zaman optimum güçte kullanamazsınız. Özellikle modern harp sahalarında bu geçerli. Mesela Anka-S ve Bayraktar TB2'ler Libya'da Hafter güçlerinin içinden geçti. Hafter'in arkasındaki onlarca devletin içinden geçti hatta. Peki bunu nasıl yaptılar? Anka-S ve Bayraktar TB2'ler caydırıcı sistemler mi? Evet, caydırıcı sistemler. Ama Libya Savaşı'nda bu başarıyı sağlamalarının arkasında başka sistemler de var.
var. Mesela Türkiye'nin elektronik harpte dünyaca takip edilen sistemi Koral ya da Roketsan'ın eşsiz füzelerinden biri olan Mamle ya da Deniz Kuvvetleri'nin Libya kıyılarından verdiği hava savunma desteği. Yani aslında Ankase ve Bayraktar TB2 ön plana çıkmış olsa da o çatışmalarda biz arkasında çok fazla sistemin olduğunu ve bunların bir bütün halinde çalıştığı için bir destan yazıldığını gördük. Bunun sebebi ne derseniz askeri teknolojilerin artık bir bütün olarak kıymetli olması. İşte Altay tankı da bir bütün olarak baktığınız zaman hala caydırıcı. Türkiye'nin insansız hava araçları, hava savunma sistemleri gibi farklı askeri teknolojileriyle aynı anda girdiği bir sahada düşmana kabus olur. Nefes aldırmaz. O yüzden diyebiliriz ki tankların devri geçmedi. Sadece kullanım senaryoları değişti. Tabii ki Altay için de bu geçerli. Allah'a emanet olun.